Kur'an'ın kadına bakışıyla geleneğin kadına bakışı arasındaki farklar nelerdir? Kur'an'ın kadına bakışını Kur'an'dan öğreniriz. Kur'an'da Nisa suresi diye bir sure var. Kadınlar suresi demek. Bu sure tamamıyla o dönemde ezilen, horlanan, hakları yenen kadınların hukukunu, hakkını savunmak için inmiş bir suredir. Kur'an'da Mücadele isimli bir sure vardır. Mücadele değil. Yani tartışma değil. Mücadele. Hakkını arayan kadın demektir mücadele. Mücadele ise başka bir şeydir. O tartışma demektir. Tartışma suresi değil bu sure. Mücadele suresi. Doğru ismi budur. Benim mealimde de doğru ismiyle yer almıştır. Hakkını arayan kadın suresi diye bir sure var Kur'an'da. Bir kadının hakkı yenilmiş, olayın ayrıntısına girmiyorum. Dileyenler sureyi açıp okuyabilirler. Ve kadın hakkını arıyor. Hatta Allah Resulüne geliyor, hakkını istiyor. Allah Resulü de diyor ki, benden buraya kadar. Yani Rabbine yöneliyor ve ya Rabbi bir sen kaldın diyor, hakkımı senden istiyorum. Zımnen böyle diyor yani, haliyle böyle diyor. Ve işte o ayetler onun üzerine iniyor ve kocası bunu işte senin sırtın bana anamın sırtı gibidir diyerek zihar yapıyor. Ve kadını muallakta bırakıyor, kocalık görevlerini yapmıyor, bakmıyor. Çocukları var kendisinden ama bu kadına böyle bir acı çektiriyor. İşte bunun üzerine bu ayetler iniyor. Dolayısıyla kadının Kur'an'dan öğrendiğinizde bu. Kur'an'dan öğrendiğinizde kadın insan. Nisa, insan kelimesiyle aynı köktendir. Kadın insan, bir erkek ve bir dişiden yarattık dediği, dişiyi temsil ediyor. Yaratılışın iki ana unsurundan biri. Yine Kur'an'da kadın, siz birbirinizdensiniz denilen iki cinsiyetten biri. Yani ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Yine Kur'an'da kadın, yani erkeğin kadın üzerinde ne kadar hak ve sorumlulukları varsa kadının da erkek üzerinde وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ maruf olarak hakkı ve sorumlulukları vardır. İki cinsinde karşılıklı birbiri üzerinde hakkı ve sorumluluğu vardır. Arkasından وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ derece ayetin konusuyla alakalıdır. Yani erkeklerin bir artı hakkı vardır. O da eski boşadıkları eski hanımlarına dönmek isterlerse tercih hakları, yani öncelik hakları vardır. Bir kadın eğer evlenecek, kocası da kendisine dönmek istiyor, kendisi de bunu kabul ediyorsa iki adaydan çocuklarının babasına dönsün tercih hakkı vardır diyor. Kur'an'dan öğrendiğimizde kadını hep böyle olumlu öğreniyoruz. Ama geleneğin kadınına baktığımızda, geleneğin kadınını bize öğreten maalesef hadisler oluyor. Rivayetler oluyor. Oradakine bakıyoruz. Eğer kocanın kadın üzerindeki hakkı, kocanın her tarafı irin ve kanla dolu olsa da karısı onun her tarafını yalasa gene hakkını ödemiş olmaz. Alın size hadis diye nakledilen Allah Resulüne bundan büyük iftira olmaz diyeceğim bir söz. Alın size, buyur. Bu. Yine gelenek kadını fitne olarak nitelendirmiştir. Bunu da dini bir unsur gibi almıştır. Kadın nasıl fitnedir? Siz annenizi fitne olarak mı görüyorsunuz? Her erkeği bir kadın doğurmuştur. Peki fitneden mi doğmuştur? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Yine işte bir namaz kılan bir insanın içinde önünden üç şey geçince namazı bozulur. Biri de kadın bunların. Şuna bakar mısınız? Köpekle kadını yan yana koyan bir hadis, bir rivayet. Bu hangi din? Kur'an'ın naklettiği, anlattığı kadınla bu rivayetlerin anlattığı kadın arasında o kadar büyük bir fark var ki. Onun için gelenek maalesef kadını bir meta, bir mal olarak görmüştür. Modernitenin kadını metalaştırması bir ayrı sorundur.
Modern hayatın, modern kültürün kadını metalaştırması bir ayrı sorundur. Ama maalesef gelenek de kadını meta olarak görmüştür. Onun için bugün tekrar kadın iki cendere arasında sıkışıyor. Modern kölelikle geleneksel kölelik. İki cendere arasında sıkışan bir konum var kadın. Kadını bu iki cendere arasından çekip çıkarmak için kadının şahsiyetini, kadının cinsiyetinin önüne koymak lazım. Kadını önce bir insan olarak ele almak lazım. Kadın sorunu olarak değil, insan sorunu olarak görmek lazım. Çünkü kadın sorunu olarak gördüğünüz her yerde aslında bir erkek sorunu vardır. Eğer kadını sorunsallaştırıyorsanız bilin ki erkeği sorunsallaştırıyorsunuz. Hatta insanı sorunsallaştırıyorsunuz. Onun için öncelikle insan olarak görmek lazım. İnsan olarak bakmak lazım. Zira kadınıyla erkeğiyle insan insandır. Biz cinsiyetçi bakış açısından kurtulamadığımız sürece asabiyetin bir tür cinsiyet milliyetçiliği sapıklığından da kurtulamayacağız demektir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.